Selamlar değerli izleyenler. Kısmetse İstanbul'dan Marmaris'e gideceğim. Yolculuğumuz Marmaris dediğim gibi fakat klasik rotadan gitmeyeceğim. İzmit Kavşağı'nda çalışma var. Bayağı yoğun bir trafik var şu an. Bu arada bayağı bir ağır taşıt var önümüzde, arkamızda, sağımızda. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. %53 ile geldim. Şarj etmeden devam edebilirdim ama %53'ten %80'e gelmesi 10 dakika falan sürdü. Sevgili izleyenler, ciddi üşüdüm şu an. ZES'in şarj istasyonu 400 kW. Şöyle göstereyim. Oldu. Empire State binası gibi uzadı. Bayağı neredeyse sunroof'a değecek. Normalin 3 katı enerji harcıyor. O videodaki kedi gibi hissediyorum kendimi. Intelligent Front Heat Light System. Ambiyans aydınlatmadan bahsedeyim. 64 renge kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar sonra şarj istasyonu var bilmiyorum. Bu yola girmeyin. Uşak yoluna devam edin. Orada en azından şarj etme imkanınız olur. 21 dakika geçti. %85 oldu. Selamlar değerli izleyenler. Kısmetse İstanbul'dan Marmaris'e gideceğim. Yola çıkmış durumdayım. Minimum maliyetle gitmeye çalışacaktım. O yüzden de şu an piyasanın en ucuzu olan Wattmobile ile şarj etmeye karar verdim. %18 şarjım vardı ama 28 kW ile şarj ediyor. %80'e gelmesi bile 1 saat bulacak. Ben de maalesef geç kalmış durumdayım. Dolayısıyla bu minimum maliyet işi biraz yalan oldu. %27'ye kadar şarj etti şu an. Aracımı Mikko'dan şarj ettim. Kartal Atalar'da sahilde bulunan Mikko şarj istasyonundan şarj ettim. Onun fiyatı 8.90 DC şarj. 60 kW şarj etti. Şu anda %84'e kadar şarj etmiş durumdayım. Daha doğrusu 83'e düştü. 440 kilometrede menzil veriyordu. 3 kilometre kadar bir yol yaptım. O yüzden şu an menzil daha düşük gösteriyor. Hiçbir planlama yapmadım. Hani yolda nerede durayım, nerede şarj edeyim. Sadece aklımda 2 kez şarj etmek var vaktim olursa. Bir yolda mecburen şarj edeceğim. Çünkü 800 kilometre kadar bir yolum var. Bir de Marmaris'e girdiğimde muhtemelen şarj etme zorunluluğum olacak. Oralarda artık ucuzu aramayacağım. Hangisi denk gelirse ama muhtemelen yakınlarında Turgo, ZES, E-Şarj herhangi biri vardır. Onlardan birinden şarj edeceğim. Yolculuğumuz Marmaris kısmetse. Aslında en az maliyetle nasıl gidilir videosu çekecektim ama hem şarj istasyonunda sıkıntı yaşadım. 30 kW'a yakın bir değerle şarj etti. 30 kW'la bile şarj etmedi. 28'de falan şarj etti. Orada çok fazla bekleyemedim. Geç çıktığım için gideceğim yere geç kalacağım daha fazla beklersem. O yüzden minimum maliyet videosu olmayacak. Yolculuğumuz Marmaris dediğim gibi fakat klasik rotadan gitmeyeceğim. Klasik rota nedir? İşte feribotla ya da köprüden Yalova üzerinden ister otobandan ister eski yoldan İzmir'den sonra Marmaris ama ben dediğim gibi biraz maliyet odaklı gideceğim için o yolu kullanmayacağım. Sakarya üzerinden aşağı ineceğim. Galiba Kütahya'dan sonra Afyon'a uğramadan Uşak'a yönlendiriyor. Uşak'tan Denizli, Pamukkale'ye yaklaşırken Pamukkale'nin içine girmeden Marmaris tarafına doğru, Muğla tarafına doğru yönlendiriyor. Hem 1 saat kadar kısaltıyor rotayı. İzmir üzerinden normal yoldan gittiğinizi varsayarsak ona göre 1 saat kadar kısaltıyor. Hem de daha az mesafe. Hani tabii köprüden geçip paralı yoldan gitsem süre kısalacak. 2 saat kadar daha kısalıyor. 7 küsur saat gösteriyor. Şimdi burada 10 saate yakın gösteriyor. Ama paralı yola girmeden, köprüden geçmeden feribotla geçsem ve o şekilde İzmir üzerinden gitsem o zaman da 10 saat gösteriyor ve mesafe de uzuyor. O yüzden bu yol biraz daha kısa. Yolun çoğunu kullandım. Muhtemelen Kütahya Denizli arası biraz sıkıntılı olabilir. Hani çok düzgün bir yol olmayabilir. Onun haricindeki yol normal 2 şeritli gidiş geliş yol. Zaten Antalya yolu yolun çoğu.
Antalya'ya giderken o güzergahı kullanıyorsunuz. O yüzden çok büyük sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ayrıca şeyi de hesaplamadım. Yani nerede mola veririm? Nerede tekrar şarj ederim? Onu hesaplamadım. Yolun üstünde bakacağım artık nereye kadar giderse. 409 kilometre menzil gösteriyor. %100, %80 şarj, hatta %78 şarjla 410 kilometre gösteriyor. %20'ye düştüğünde muhtemelen bir yerde şarj etmiş olurum. Ya da en azından yaklaşmış olurum. Paralı yoldan gidiyordum, otoyoldan. İzmit kavşağında çalışma var. Daha doğrusu burası Körfez kavşağı. Biraz yoğunluk gözüküyor burada. Ama sanırım ilerideki dönel kavşaktan sonra trafik rahatlayacak. Çünkü oraya kadar kırmızı ve sarı gösteriyor. Oradan sonra herhangi bir bilgi yok. İnşallah çok yoğun bir trafik yoktur. Yoksa bayağı bir geç kalacağım. Bayağı yoğun bir trafik var şu an. Sürücü tarafındaki pencere açık, o yüzden dışarıdan yoğun ses geliyor olabilir. Şöyle kapatalım. Soğutucuyu açalım. Bu arada bayağı bir ağır taşıt var önümüzde, arkamızda, sağımızda. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle acemi sürücüler için söylüyorum. Sağ taraflarına çok fazla yaklaşmayın. Hani arkada olmanız çok sorun değil de özellikle kapının oraya doğru gelirseniz araç şoförü sizi göremeyecektir. Kamyon kazalarının çoğunluğu o şekilde gerçekleşiyor. Araçları sıkıştırıyorlar görmedikleri için, özellikle küçük araçları. Aklınızda bulunsun. Girmeyin o araya. Ya arkasında durun. Yanında durabilirsiniz, arkasında, yanında. Çok fazla yaklaşmadan. Onda çok sıkıntı olmaz. Aynadan görebilir ama kapı hizasına geldiğiniz zaman sizi hiçbir şekilde göremez. Bakalım, bizim gideceğimiz yol muhtemelen kalabalık, öbür tarafa açıktı sanki. Çünkü geliş tarafı açıktı. Gidiş tarafını kapatmışlar gibi. Evet, bayağı bir yoğun gözüküyor şu an maalesef. İleride yeşil gösteriyor bir 100-200 metre sonra. Muhtemelen bu kavşağa geçtikten sonra açılacak yol. Evet, tahmin ettiğim gibi sadece katılıma kadar trafik oldu. Katılımdan sonrası açık gözüküyor. Çok vakit kaybetmeyeceğiz en azından bu güzergahta. İlk molamı verdim. Otoyolda Berceste dinlenme tesislerinin içinde. Turgo ve En-Yakıt var. %53 ile geldim. Şarj etmeden devam edebilirdim ama hem mola vereyim hem de burada şarjı biraz fullleyeyim neredeyse dedim. Çünkü yolda nerelerde var, nerelerde yok net olarak bilmiyorum.
%80'e kadar çok hızlı geldi. Her zaman olduğu gibi 100 kW'da geldi. Şu anda yine çok da düşük olmayan bir hızla 42 kW da veriyor. 33'e düştü şu an. %90'a kadar şarj ederim. Kalan süre 20 dakika gösteriyor. Biraz daha beklerim. 90'ı geçer belki. Ona göre çıkarım. Birkaç kez söyledim. Tekrar söylüyorum. Herhangi bir rota planlaması yapmadım. Şurada durayım, şarj edeyim. Şurada devam edeyim. Şurada tekrar şarj edeyim gibi hiçbir planlama yapmadım. Planım şuydu. İstanbul'da %100 yapıp o şekilde yola çıkmaktı ama videonun önceki kısımlarında belirttiğim gibi Watt Mobile 33 ile, özür diliyorum, 27 ile falan vardı. 27-28 kW'da. O yüzden orada beklemedim. Miggo'da şarj ettim. DCO'da 60 kW'a yakın bir hızla verdi. Orada %80'e kadar geldim yanlış hatırlamıyorsam. Evet, %82 olmuştu hatta. Buraya gelene kadar %53'e düştüm. %53'ten %80'e gelmesi 10 dakika falan sürdü. Şimdi de %90'a tamamlamasını bekliyorum. Bir iki ufak işim var, onları halledip yola çıkacağım. Bakalım, Kütahya'dan sonrasını pek bilmiyorum. İnşallah yollar çok sıkıntılı değildir. Araç çok kirli. Özür dilerim. Yıkatmadım uzun yola çıkacağım diye. Zaten 2-3 gün kalacağım. Döndüğümde muhtemelen aracı yıkarım. %13'e yakın harcadım. 13.1 özür dilerim. Ortalama enerji tüketimi. Yaklaşık 100 kilometrenin ortalaması bu. Şarj ettiğim için tam ortalamayı veremeyeceğim. Zaten buradan sonrasını dikkate almak lazım. Çünkü benim hedefim yani olabildiğince az enerji tüketmek. Buradan sonrasında muhtemelen yavaş giderim. 90-100'ü geçmem. Onun altını hedefliyorum ama yani onun için çok da yavaş gitmeyeceğim. 70-60'a gitmeyeceğim. Aslında rekor denemesi yapmak için 70-80 gibi gitmeyi düşünüyordum. Ama vaktim yok. Oraya yetişmem lazım sabah. O yüzden bu seferlik rekor denemesi gelmiyor. Yolda güncellemeleri paylaşacağım. %91 oldu. Ben birazdan ayrılırım. Aracımı şarj ettim. %94'e kadar şarj ettim. Yola çıkınca %93 oldu. 494 kilometre menzil gösteriyor. Eğer çok sıcak saatlere kalmazsam ve klimayı açmam gerekmezse bu menzilde giderim muhtemelen. Bu menzili geçer miyim? Zor. Bayağı zor. Bu menzilde giderim ama zaten gideceğim mesafe 650 kilometre, belki biraz daha fazla. Dolayısıyla mecburen bir yerde daha şarj etmek zorundayım. Nerede şarj edeceğim ona daha karar vermedim. Bataryam %20 kaldığında şarj etsem gene yaklaşık bir 400 kilometrelik mesafe gitmiş olurum. Yani Muğla civarına yaklaşmış olurum diye tahmin ediyorum. Kütahya'da, Denizli'de şarj istasyonları var. Yani sözü şuraya getirmek istiyorum aslında. Geçen sene ben bu yolculuğu yapmış olsaydım muhtemelen hangi şarj istasyonu var, nerede duracağım, ne kadar şarj edeceğim, bir sonraki şarj istasyonu neresi, onları kontrol ederek gitmem gerekiyordu ki bir sene öncesi. Şu an bunu kontrol etmeden kafam rahat bir şekilde yola çıkabiliyorum çünkü hem şarj istasyonu sayısı çok artıyor istasyon bazında, hem marka bazında çok fazla seçenek var artık. Yani
Benim telefonumda herhalde 30 tane marka vardır yüklü olan. Abartmıyorum, gerçekten 30'a yakın marka var. Yani bunlar benim bildiğim, bilmediklerim de vardır mutlaka. Ya da hiç yüklemediklerim vardır. Dolayısıyla Türkiye'deki şarj istasyonu sayısı ciddi bir şekilde artıyor. DC şarj istasyonu sayısı artıyor özellikle. Yani AC gene belli bir seviyede vardı. Ama DC şarj istasyonlarının artması şehirler arası yolculuklar için çok önemli. Şimdi ben ne kadar durdum? 20 dakika durdum durmadım. Yani tamam, yarı %50 şarj ettim, hatta %40 şarj ettim. Ama 15 dakikada şarj ettim. Zaten %80'den sonra 100 kW'dan 30 kW'a düşüyor. Yani 20 dakikada ben %20'den %80'e kadar enerji alabiliyorum. %60'lık menzilimi düşünün. Hani 400 kilometre varsayalım. 220 kilometre aşağı yukarı. 250 kilometre. 250 kilometrede bir... Burada kamyon devrilmiş galiba. Geçmiş olsun. 250 kilometrede bir de yani 15-20 dakika mola vermek çok da sıkıntı değil. Telefon gitti. Arkada termos gitti. Telefonum şey yapmasın çünkü telefon benim değil. Kış aylarında elektrikli araçta uzun yol hala sıkıntılı kabul ediyorum. Çünkü menziller düştüğü için kış şartlarında maksimum pil kapasitesiyle 350 kilometre falan gidebiliyorsunuz. Hadi 400 kilometre gidiyorsunuz çok zorlarsanız, dikkatli giderseniz, ısıtıcıyı çok yüksek derecelerde açmazsanız maksimum 400. Ve bunun %100'ünü kullanmıyorsunuz. Kalıyor sizin elinizde 200 kilometrelik bir mesafe. 200 kilometreden de az hatta. O yüzden planlı olmanız gerekiyor. Nerede şarj edeceksiniz, nerede duracaksınız, ne kadar mola vereceksiniz. Bir de gittiğiniz şarj istasyonunda sıkıntı olabilir, şarj etmiyor olabilir. Kış aylarında evet uzun yol, özellikle ben hemen bir yere gitmek istiyorum diyenler için sıkıntı. Ama yaz aylarında 250 kilometrede bir, 300 kilometrede bir 15-20 dakikalık mola vermek sizin için sıkıntı değilse uzun yola hiç korkmadan çıkabilirsiniz. Ama şu var, şu hala maalesef çözülemedi. Yani tamam, ben plansız programsız çıktım ama gideceğim rota belli. Sonuçta D100 üzerinden İstanbul'dan çıkıp Marmaris'e gideceğim. Yani tamam, Sakarya üzerinden gidiyorum ama sonuçta bu da Antalya yolu. Sadece 100 kilometrelik bir yol. Böyle çok kullanılan bir yol değil. Ki o da gene şehirler arası yol. Mutlaka bir şarj istasyonu bir şey vardır. Şimdi siz tamamen plansız programsız bir yerleri gezmek istiyorsanız, ben çıkayım işte dağlara, yaylalara, ovalara vesaireye gideyim, köylerin içinden geçeyim falan filan. İşte o noktada planlama yapmanız gerekiyor. Mesela ben yazın İzmir Bergama'ya gitmek istedim. Bergama üzerinden de Manisa tarafında bir yerlere çıkıyorsunuz. Göl Marmara taraflarında bir yere gidiyoruz. Şimdi öyle bir rotaya gitmek isterseniz plan yapmanız gerekiyor çünkü şeyden sonra, Torbalı'dan sonra hiç şarj istasyonu yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Ödemiş'te falan da yok. Göl Marmara'yı falan da geçeceksiniz. Ondan sonra şarj istasyonları var. Şimdi mesafeyi tam hatırlamıyorum. Hani 200-250 kilometre falan. Ama yokuş çıkıyorsunuz. Ciddi bir yokuş çıkıyorsunuz. Yani ben hibrit araç kullanıyordum. Toyota kullanıyordum. Normalde benim yakıt tüketimim 4-4,5 litreydi. Ödemiş'ten o dağa tırmanana kadar, yani zirveye gelene kadar 12 litre falan yaktım. 3 katı. Şimdi bu araçlar 12 litre, özür dilerim, 12 kWh saat harcıyor. 13 kWh saat harcıyor aşağı yukarı. Demek ki oraya çıksanız 40 kWh saat enerji harcayacaksınız. Sadece o güzel yani Ödemiş'ten zirveye kadar. Şarjınız yetecek mi, yetmeyecek mi? Bu bir sıkıntı.
Hatta aşağı inerken menzil kazanacaksınız rejeneratif enerjiyle. Ama oraya kadar gidebilecek misiniz? O var. Çünkü dediğim gibi Torbalı'dan sonra bir şarj istasyonu göremedim ben. Birkaç ay içinde yeni kurulmuş olabilir. Ama bir şey diyemem ki. Ya şimdi kurulmuş olsa bile yakında kurulacaktır. Şehirler arası yollarda herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye'nin her şehrine rahatlıkla gidebilirsiniz. Edirne'den Kars'a, Van'a, Hakkari'ye, İstanbul'dan Antalya'ya, Adana'ya hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece şunu hesaplamanız gerekiyor. Gittiğiniz istasyon çalışmıyor olabilir. Araçla iletişimde sıkıntı olabilir. Geçenlerde ben öyle bir durum yaşadım. Şarj istasyonunda sıkıntı yok. Benim aracımla iletişime geçmedi. Bu tarz sıkıntılar olabilir. Ona göre bir sonraki şarj istasyonu nerede olduğunu planlayıp ona göre gitmeniz, en kötü ihtimalle de bir yerde AC şarj etmeniz gerekecek. O yüzden aracınızda da, benim aracımda yok mesela, AC şarj kablosu yok. Çoğu AC şarjını biliyorsunuz, kendi şarj kablosu yok, üstüne aparat takmanız gerekiyor. Mesela ben şu an AC'den şarj etmek istesem ya kendi kablosu olan bir istasyon bulmak zorundayım. O da çok zor. Miggo'larda falan var ama Miggo'da çok kısıtlı yerlerde var. Bazı lokasyonlarda Migros'un önünde var genelde. Yani DC şarj etmek zorundayım. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. ...474 kilometre, %91, %20'ye gelene kadar devam ederim muhtemelen. Acıkırsam bir yerde mola veririm, öyle yorulursam. Yoksa 300 kilometre kadar yola devam. 300'den de fazla, %20 ile 100 kilometre falan gidebilirim en fazla. Koşullarda 350-400 kilometre. Muhtemelen bir yerde dinlenirim, mola veririm 15 dakikada olsa. Bozöyü'ye geldim. Burada biliyorsunuz bir AVM var. Buradan geçenler biliyordur daha doğrusu. Bilinmeyen kart dedi, muhtemelen ödenmemiş borcum var. Onu bir ödeyeyim, tekrar deneyeceğim. Durma gibi bir niyetim yoktu aslında. Hani bir kahve alayım diye durdum. 5 dakika dinleneyim diye durdum. Şarj istasyonları var burada, Astor'un ve Zes'in. Ve şöyle, Zes'in şarj istasyonu 400 kW. Açıkçası meraktan burada durdum. Yani bakalım ne kadar enerji verecek. %61 şarjım var. Hani 300 küsürde menzil vardı. Gayet rahat, yeterli. Yani yeterli derken tabii gideceğim hedefe kadar gidemezdim ama en azından daha ileride çok rahat şarj edebilirdim. Burada ödenmemiş borçlarımı göremiyor muyum? İşlemlerim diyelim. Burada Zes'in işlemlerini menüsünde şöyle göstereyim size. Böyle bir menüye sahip. Bir tane ödenmemiş borcum var galiba. O yüzden evet, ödenmemiş borç gözüküyor. Ve kırmızıya döndü. Çünkü işlem başlatılmadı. Hemen borcumuzu ödeyelim. Şarj başlatılıyor dedi. Kart tanıdı bu sefer. Ödeme yapılmadığı için bilinmeyen kart hatası veriyordu. Şöyle göstereyim. Bu arada ama ciddi soğuk. Ağustos'un 27'si bugün. 28'ine girdik hatta. Bozüyük her zaman soğuk olmuştur.
Ağustos'ta bile soğukluğu hissettiriyor. Hatta şu anda inanmazsınız ağzından buhar çıkıyor, duman çıkıyor. Bakalım dediği kadar güç verecek mi? Gerçi aracımızda da %61 şarj var. Çok yüksek güçleri çıkmayabilir. %90 küsürlere çıktı, düştü gördüğünüz gibi. Kilowatt olduğunu da tekrar göstereyim. Ama bana verdiği güç 65 şu an. Hava sıcaklığına bakmak istiyorum. Gerçekten merak ettim. Sevgili izleyenler, ciddi üşüdüm şu an. Tabii İstanbul'da hava sıcak ve nemli olduğu için orada kısa kollu tişört, hatta kapri pantolonla dolaşabiliyoruz. Herhangi bir sorun olmuyor. Şu an 15 derece, evet. Yani neredeyse İstanbul'daki kış koşulları. Yani abartıyorum tabii biraz ama. O yüzden şu an 65'te vermesi gayet normal geldi bana. Daha düşük şarja gelseydik ya da gündüz saatleri olsaydı, hatta ikisi birden olsaydı 100'ü geçerdi muhtemelen. Yani çok hızlı değil, çok yavaş değil. Çok fazla şarj etmeyeceğim. Çünkü çok uygun değil şarj tarifesi. Daha doğrusu daha uygun olanlar var. O yüzden sadece deneme amaçlı şarj ettim. 400 kW diyor ama maalesef 400 kW'ı vermiyor. Bozüyük'ten yolumuza devam ediyoruz. İnanılmaz soğuk değerli izleyenler. 15 derece. Ya bilmiyorum, nem falan da etkiliyor herhalde. İstanbul'dan çıkarken hani kapri diz seviyeme kadar ve kısa kollu bir tişört giymiştim normal olarak. İstanbul'da hava 26-27 derece. Nem de yüksek sayılır. Dışarıda bunalıyorsunuz neredeyse. Ona göre giyindik. Bozüyük'ün böyle olduğunu biliyordum. Yani soğuk olduğunu biliyordum daha doğrusu ama bu kadar soğuk olacağını tahmin etmemiştim. Durmak da yok da planlarımın arasında zaten. Şimdi, hava 15 derece 16 derece oldu. Neredeyse direksiyon ısıtmaya açacağım. O derece bir soğuk var. Ellerim üşüdü, kollarım, bacaklarım falan üşüdü. Birazdan toparlarız. Zesi şarj istasyonu vardı. Normalde şarj etmek aklımda yoktu. Kahve alıp çıkacaktım. 400 kW verdiğini söylüyor. Merak ettim, deneyeyim dedim. Çünkü tarifesi çok uygun değil, diğerlerinden bir tık daha pahalı. Şarja taktım. Zaten YouTube'da short videosu olarak da yayınladım. 65-63 kW falan verdi. Tesla Supercharger'larda da benzer durumla karşılaşmıştım. %60 küsür şey var, şarjım var. Hava sıcaklığı 15 derece. O yüzden normal geldi bana. Hani hava daha sıcak olsa, gündüz saatlerinde gelmiş olsam, şarjımda %20'lerde falan olsa muhtemelen 150-160 alırdım diye tahmin ediyorum. Daha önce hiç deneyimlemediğim bir şarj istasyonu. Bu yollardan bu araçla ilk defa geçiyorum. Kamera açısını bir türlü ayarlayamadım dedim. Şimdi koltuk arasında bir aparat var. Onun üstünde de bir parça var. Gimbal var onun üstünde. DJI Osmo Pocket'ın bir versiyonu. Şimdi YouTube videolarında izliyorum. İşte oraya koydukları zaman hani gayet güzel her yeri görüyorsunuz. Ben koyuyorum, tavanı çekiyor. Yani burayı çok az görüyor. Sonradan jeton düştü. Onlar genellikle YouTube videoları çekenler aksiyon kamera koyuyorlar, kare. Koyduğu zaman koltuğun hizasında, bir tık üstünde, sizin görüş hizanızın, kafa hizanızın da aşağısında. Ben koydum DJI Pocket'ı. Zaten cihaz dik bir cihaz, dikine. İnce uzun. Onun altında bir de batarya aparatı var. Şarj etmek için. Şu an şarj kablosu bağlı. Şarjı bitmesin diye. Oldu Empire State binası gibi uzadı. Bayağı neredeyse sunroof'a değecek. Bu açıdan bakınca da tabii yolu çekmiyor doğru dürüst. O yüzden biraz eğdim.
İnşallah biraz daha güzel bir görüntü elde ediyoruzdur şu an. Bu arada biz nereye gideceğimizi bilmeden gidiyoruz. 10.30 gösteriyor. Yeterli menzili yok. Mecburen bir yerde daha şarj edeceğiz. Ya bakmayın benim şimdi şarj ettiğime. Ben dediğim gibi Muğla'ya kadar giderdim muhtemelen. Ama burada şarj için değil, farklı bir şey için durmuştum. 400 kW olduğunu görünce şarj ettim. Yoksa şarjsız devam ederdim. Net bir ortalama veremiyorum size. Çünkü devamlı şarj ettiğim için biliyorsunuz ya şarja göre size ortalama veriyor ya sürüş sürenize göre. Hani kontağı kapattığınız zaman o sıfırlanıyor. Şarj ettiğiniz zaman şarj menzili sıfırlanıyor. Bakalım o da sıfır. Şarj ettikten sonraki şey de sıfırlanmış gösterge. Sapanca Berdeste'de Berdeste miydi oranın ismi? Evet. Orada şarj ettim. Buraya gelene kadar 14 küsürdü. Fazla olduğunu biliyorum. Bana göre fazla tabii. O güzergahta hep fazla olmuştur. Çünkü yokuş çıkışlı bir güzergah. Normal içten yanmalı bir motor olsaydı onda da yine ortalamam normal kullanımıma göre daha yüksek olurdu. O yüzden benim için sürpriz olmadı. Şimdi 8 kilometre oldu. 15.7 gösteriyor. Buradan sonra gerçi burada da bir süre yokuş yukarı çıkacağım. Afyon'a girmeyeceğim. Normalde Afyon'dan sonra Antalya'ya giderken Afyon'dan sonra düşüyor. Uşak tarafına geçeceğim. Muhtemelen oradan sonra düşecektir. Sakar geçidini merak ediyorum. Giderken ineceğiz. Bakalım orada ne kadar enerji kazanacağız. Gelirken de tam tersi. Normalin 3 katı enerji harcıyor benzinli araçlarda. 3 katı benzin harcıyor. Muhtemelen bunda da normalin 3 katı enerji harcayacaktır. 13 yaktığımızı varsayarsak 40'ları görebiliriz. Orada sıfırlarım. Hem inerken hem çıkarken. Bakalım ne kazandırıyor inerken. Ne kadar menzil kazandırıyor. Çıkarken de bize ne kadar menzil kaybettiriyor. Ne kadar enerji harcıyor. Kısmet olursa onu da hesaplarız. Şimdi Bozüyük'ten çıktım. Dışarıdan inanılmaz bir soğuk geliyor. Sirkülasyonu kapatıyorum. 6,5 saatlik yolumuz gözüküyor. Şarj edeceğiz. En az 20 dakikada şarj. Başka mola vermezsek 10.30'a kadar yolumuz sürecek gibi. İnanamayacaksınız belki ama koltuk ısıtmayı açacağım ve direksiyon ısıtmayı. Birazcık ısınalım. Eskişehir sınırına geldik. 6 saatten fazla yolumuz var şarj hariç. Ara ara güncellemeye devam edeceğim. Sizinle bilgi paylaşmaya devam edeceğim. Şu an ısıtıcıyı da açmak zorunda kaldım. Ayaklarım bayağı üşüdü. O videodaki kedi gibi hissediyorum kendimi. O kedi gibi bağıracağım birazdan. O yüzden ısıtıcıyı da açtım. Koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma açık. Bence bir elektrikli aracın olmazsa olmazı özellikle koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma. Bu dönemler bir elektrikli araçta mutlaka almalı. Isıtıcıyı da açtım dediğim gibi. Birinci kademede. Bir süre böyle devam edeceğim. Kendime gelene kadar. Menzili çok fazla etkilemedi. 15 kilometre falan düşürdü. Bakalım ne kadar böyle devam edecek.
Araçta standart olarak gelen özelliklerden biri de Matrix LED farlar. IFS olarak adlandırıyor bunu Hyundai. Intelligent Front Headlight System. Biliyorsunuz yakın zamanda GSR2 güncellemesi geldi. Daha doğrusu bir mecburiyet haline geldi Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde. Türkiye'de de geçerli 7 Temmuz'dan itibaren. Orada da pek çok güvenlik donanımı mecbur kılındı. Araçlarda bu güvenlik donanımları olmak zorunda. Ne yazık ki bu sistem yok. Farklı markalarda da var. Buna benzeyen akıllı far sistemleri. Bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Karşıdan gelen bir araç varsa ya da önünüzde bir araç varsa aracın olduğu yerleri perdeliyor. Dolayısıyla karşıdan gelen sürücünün ya da önünüze giden sürücünün gözünü almamış oluyor. Bunu daha önceden ben Skoda aracımda deneyimlemiştim. Skoda Superb aracım vardı. Onda da benzer bir sistem vardı. İsmi farklıydı, daha doğrusu aynı sistem. Ama o Xenon'da yapıyordu. Bu LED farlarda yapıyor. Güzel bir teknoloji. Olması gereken bir teknoloji. Ama şöyle bir dezavantajı var. Her iki aracımda da bunu gördüm. Özellikle yan tarafta betonsa bariyerler, bu şekilde demir aralıklı değilse, betonsa ki demir aralıklı olduğu zaman da yapıyor. Karşı tarafın ışığı gözükmüyor bazen. Bilmiyorum şu an kameraya yansıyor mu yansımıyor mu. Karşı taraftaki aracın ışığını görmediği zaman uzunu yakıyor. Ama şoförün gözünü alıyor. Bak şu an kamyon geçiyor, onu yakıyor. Uzunu yakıyor. Çünkü kamyonun farı dediğim gibi bariyer hizasında, ışığı algılamıyor. O yüzden uzunu yakıyor ve şoförün gözünü alıyor. Bu şekilde uzun yolda bayağı bir selektör yiyebiliyorsunuz. O şekilde denk geldiği zaman. Bir de bu araçta gözlemlediğim bir durum var. Hani başka araçlarda da muhtemelen aynı durum olabilir ama onu gözlemlememiştim ben Skoda'da. Yağmurlu havada bu ışığı algılayan kamera çok stabil çalışmıyor. Benim sileceklerimle ilgili de bir durum olabilir. Sileceklerim çok iyi süpürmüyor çünkü. O zaman da yine yağmurlu havada bir iki kez kullanmıştım. Karşı taraftan çok fazla selektör gelebiliyor. Çünkü oradaki ışığı görmüyor ve uzunları yakıyor yine. Dediğim gibi güzel bir teknoloji, olması gereken bir teknoloji. Hatta standart olması gereken bir teknoloji bence. Ama böyle bir dezavantajı var. Her zaman %100 mükemmel çalışan bir teknoloji değil. Özellikle ışığı algılamadığı zaman uzun farı yakabiliyor. İleride bu teknoloji değişir mi? Muhtemelen değişir. Kameradan değil de bir şekilde radar gibi karşıdan hareketli bir cisim olup olmadığını algılayıp ona göre kısalar uzunları yakabilir. O şekilde daha da mükemmelleşecektir. Yani bu şekilde de gayet kullanışlı. Gerektiğinde manuel olarak kapatabiliyorsunuz zaten. Kütahya'dayım. Lastiklerimi biraz hava bastım. Bir 5 dakikada mola vermiş oldum bu sayede.
Lastik havalarının doğru değerde olması çok önemli. Gerektiğinden daha düşük ya da daha yüksek şişirilmiş lastikler güvenliği ciddi derecede etkiliyor. O yüzden her zaman üreticinin tavsiye ettiği değerleri kullanmakta fayda var. Şarj ettikten sonra 77 kilometre gelmişim. Bozüyük'te şarj ettim galiba en son. Yanlış hatırlamıyorsam tabii Bozüyük'te şarj ettim. Bozüyük'ten burası 78 kilometreymiş. 13.6. Tabii buralarda normalden daha fazla enerji harcıyor. İçten yanmalı motora sahip araçlarda da aynı şekilde. Yol yokuş çünkü. Devam yokuş değil tabii ama inişe çıkışlı bir yol. O yüzden biraz daha harcıyor. Ambiyans aydınlatmadan bahsedeyim. 64 renge kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ve çift renkli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kapının üst tarafını farklı renk, alt tarafını farklı renk olarak aydınlatabiliyor. Arka kapılarda da aynı şekilde. Menülerden bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ortam aydınlatması için de parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Şu an parlaklık son seviyede. Sürüş moduna bağlayabiliyorsunuz. Karanlıkta kısılıp aydınlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve hıza bağlı olarak kısılıp aydınlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Düşük hızlarda daha kısık yanıyor, yüksek hızlarda daha parlak yanıyor. Sese göre ayarlayabiliyorsunuz. Birkaç seçenek var. Şu an sürüş moduna göre seçtim. Tek renk yanıyor sürüş moduna göre seçtiğimiz zaman. Çok saçma. 70'e çıkmana izin veriyor. Birkaç adım gidiyorsun. 50'ye düşürüyor. Kurallara uyuyoruz biz de. Sürüş moduna bağladık şu an. Eco moddayız. Yeşil yanıyor. Kapı içleri her iki tarafta da yeşil yanıyor. Tek renk dediğim gibi. Normal moda aldım. Açık mavi. Turkuaz'a yakın bir renk oldu. Turkuaz değil de açık mavi demek daha doğru olacak bu renge. Spor modda da muhtemelen kırmızı olacaktır. Evet, kırmızı renk. Biraz şehirler arası otobüs, minibüs havası verdi. Normalde kırmızı rengi severim ama diğer renkler daha güzel duruyor açıkçası. Bir de My Drive modu var yanlış hatırlamıyorsam. Modun ismi bu. Kendi ayarlarınızı seçebiliyorsunuz. Evet, My Drive modu. My Drive modunda da mor renkli oluyor ama bunu ben mi seçiyordum? Açıkçası onu hatırlamıyorum. Tekrar Eco modu alalım. Sürüş moduna bağlı olduğu zaman renk seçmemize izin vermiyor. Sürüş modundan çıkarıyorum o yüzden. Gördüğünüz gibi tekrar kendi seçtiğim renklere döndü. Sıkıntı şu, çift renkli seçtiğiniz zaman bembeyaz seçemiyorsunuz. Yani şurada renkler var. Burada renkler var ama burada tam beyaz yok.
Gördüğünüz gibi sarının tonu. Şöyle değiştiriyorum. Yani beyaza yakın bir ton ama beyaz değil, sarı. Şurada biraz beyaza yaklaşıyor. Ama bu sefer de yeşile gidiyor aslında. Yani şu renk beyazımsı. Çok açık bir sarı. Beyaz değil yani. Gün ışığına benzeyen bir ışık. Tek renk olarak seçtiğinizde beyaz var. Kutup beyazı. Bakın. Yani ne kadar fark ediyor. Ay beyazı. Yani bunlar bariz beyaz. Orada niye beyaz yok? Anlam veremedim. Bu arada az önce bahsettiğim durum. Farlar oto modda açık ama karşı taraftan selektör yedik çünkü kamyon algılamadı ışığını. Dolayısıyla karşı tarafta selektör yapmak zorunda kaldı. Kameraya yansıdı mı bilmiyorum. Belki araç kamerasına yansımıştır. Tilki geçti karşıya. Ara renklerde şöyle bir sıkıntı var. Mesela moru seçtiniz. Mor kırmızıyla mavinin karışımı. Bildiğiniz gibi. Benim açımdan baktığınız zaman ki herkes benim açımdan bakacaktır şu kısma. İki rengi ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Ya biraz kötü duruyor. Yani şu açıdan sırtınızı yasladığınız zaman çok belli olmuyor. Kapılarda zaten bir sıkıntı yok. Ama buraya baktığınız zaman iki rengi ayrı ayrı görüyorsunuz. Birkaç seçenek var burada. Tek renkli de isterseniz dediğim gibi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Benim en sevdiğim renkler maviye yakın renkler. Beyaz da fena değil. Özellikle kapı işlerine ayrı bir hava katıyor. Ben yine kendi çift renklimi seçeceğim.
Banaz'dan sonra Susuzköy diye bir yola soktu beni. Bildiğimiz köy yolu burası. Eğer Uşak yolundan gidersem 49 dakika daha uzuyor yol. Muhtemelen kilometre olarak da uzaktır. Ama burası da bildiğiniz köy yolu. Gerçi asfalt güzel. Kötü bir asfalt değil. Ama sınırı var 50. Zaten çok da hızlı gidilmez. Yani buranın hakkı en fazla 70 falan. %33 şarjım kaldı. 148 kilometre gösteriyor. Hava sıcaklığı 15 derece, biraz daha artacaktır. Muhtemelen bu civarda yakmaya devam edeceğim, enerji harcamaya devam edeceğim. 12.4 ortalamam şu an. Son şarjdan sonra. Son şarjı da Bozüyük'te yapmıştım. Eğer yokuş çıkmayacaksam bu civarda yakmaya devam edeceğim. Belki biraz daha bile düşer. O yüzden menzili rahatlıkla tuttururum gibime geliyor. Ne kadar sonra şarj istasyonu var bilmiyorum. 20-25 kilometre sonrasında Uşak tarafında bir e-şarj istasyonu vardı ama o taraftan gitmiyorum şu an. Yani %90 vardır şarj istasyonu. Yoksa da artık başımızın çaresine bakacağız. Bakalım bu yol ne kadar devam edecek. Böyle 24 kilometre sonra bir cadde tarafına döndürüyor. Orada herhalde gene böyle bir yerleşim yerine bağlanırız. O taraflarda da şarj istasyonu vardır diye temenni ediyorum. Haritanın Susuz yoluna yönlendirdiğini söylemiştim. Burası bildiğiniz köy yolu. Yaklaşık 20 kilometre oldu herhalde. 20 kilometredir köy yollarında ilerliyorum. Ve düz de değil, inişli çıkışlı bir yol. 12.5 hatta 12.4 ortalama. 12.8'e kadar çıktı. Yolun çoğunda hani bırakın böyle yerleşim merkezinde. Yani hiçbir şey yok. Ev falan hiçbir şey söz konusu değil. Dolayısıyla menziliniz yeterli değilse bu yola girmeyin. Uşak yoluna devam edin. Orada en azından şarj etme imkanınız olur. Yani burada bırakın şarj istasyonunu. Bir yere girerim, 220 ile şarj ederim diyebileceğiniz yer bile yok yolun çoğunda. Hani bakmayın, ben şimdi köy geçtim, o yüzden yerleşim vardı. Dediğim gibi yolun çoğunluğunda yerleşim yeri yok. 220'yi bile bulamazsınız. Ona göre aracınızı iyi tanımıyorsanız, yolda bilmiyorsanız bu yola girmeyin. Giriyorsanız da menziliniz en az bir 100 kilometre olsun. Bakalım ben nerede şarj istasyonu bulacağım. Denizli Uşak yoluna bağlandım şu an. 109 kilometre menzil gösteriyor. Lixium üzerinde kontrol ettiğimde en yakın şarj istasyonu 100 küsür kilometre gözüküyordu. Şu şartlarda menzilim yeter gibi gözüküyor ama yokuş yukarı çıkacak olursam sıkıntı yaratabilirdi. Sonra Turugo'nun uygulamasından baktım. 10 kilometrelerde istasyon gözüküyor. Orada şarj edeceğim, riske atmayacağım. Ki %25. Yani 1/4 dolu ama hani 100 kilometre daha gitmek istemiyorum. Riske atmak istemiyorum. İşte elektrikli araçların dezavantajlarından biri. Yani içten yanmalı motora sahip bir araç olsa çeyrek depo en az 200 kilometre gidersiniz. Ve yol üstünde mutlaka bir benzinlik vardır. Kafaya takmazsınız. Ama elektrikli araçlarda bunları hesaplamak zorundasınız. Ki ben şunu da hesaplamak durumundayım. Şimdi Turgo'ya gideceğim ama şarj etmeyebilir. Oradaki Turgo çalışmıyor olabilir. 100 kilometre ilerideki istasyona gitmem gerekebilir. O yüzden
tedbiri elden bırakmıyorum. Yine çok hızlı gitmemeye çalışıyorum ki enerji tüketimim düşsün. En azından acil bir durumda diğer şarj istasyonuna kadar gidebileyim. Beni sıkıntıya sokan köy yolundan getirmesi oldu. Uşağın içinden girseydim, oradan devam etseydim bu sıkıntıyı yaşamayacaktım. Şarj istasyonu vardı yakınlarda. O yoldan gelmedim. İyi ki Bozüyük'te şarj etmişim. Aksi takdirde bayağı bir sıkıntı olacaktı benim için. Neyse bakalım. Turgo'da şarj edebilecek miyiz? 100 kilometre menzil ve %22 şarjım varken Turgo'ya geldim. Bakalım burada şarj başlatabilecek miyim? Göreceğiz. Şarj işlemi başladı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. 134 kW'la enerji alıyoruz şu an. 1 dakikada %4 şarj aldık. %5 şarj aldık hatta. Bu arada burası Denizli yolu üzerinde. Vinsa Işıkpen diye bir yerin içinde. Hani ilk defa görüyorum ben bu tarz bir yerde bir şarj istasyonu olduğunu. Daha öncesinde Bursa'da Teknopark gibi bir yer vardı. Onun içinde vardı. AVM'lerde alışkınız. Benzin istasyonlarında olmasına alışkınız. Ama böyle bir yerde olması beni şaşırttı açıkçası. %30 oldu bile. Ben de biraz dinleneceğim. Bir şeyler atıştıracağım. %80'e kadar çıkarım en az. Sonrasında şarj hızına bağlı. Ondan sonra yola devam. 18 dakika geçti. %22'den %82'ye geldik. Katalogda belirtilen değerleri tutuyor yani. Gerçi orada %10'dan %80'e 28 dakika diyordu galiba ama %22'den %80'de 18 dakika fena değil. Anlık şarj gücü düştü tabii. 150 ile falan başlamıştı. 55'lere kadar düştü. Neredeyiz? Çivril'deyiz. Çivril'in tam çıkış noktası. Burada turbo şarj istasyonu var. Vinsa Işıkpen fabrika galiba burası. Üretim yapılıyor. Onun içinde 2 tane soket var. Turbo'nun şarj soketi. Yolunuz düşerse burada şarj edebilirsiniz. Videonun daha önceki kısımlarında bahsetmiştim, beni Uşak'tan değil Susuz Köy diye ara bir yoldan yönlendirdi. 30 kilometre kadar oradan geldim. Bir 15-20 kilometrede burası. En az 50 kilometre menzil kalması gerekiyor. Bir de köy yolu inişli çıkışlı bir yol. Yani siz 100 kilometrenin altına düşmeyecek şekilde, en azından 80'in altına düşmeyecek şekilde gelin. Tabii burası bir de çalışmıyorsa herhalde bir 80-90 kilometre ileride var. En azından uygulamada öyle gösteriyordu. Yani bir 150 kilometre olsun ki garantiye alın işinizi. 21 dakika geçti. %85 oldu. Birazdan çıkarım. Marmaris'e ne kadar şarja girersem benim için o kadar iyi. Yolda bir kez daha şarj etmem gerekecek muhtemelen. Menzil ne kadar yüksek de olsa. Marmaris'in içindeki şarj imkanları ne kadar, vaktim olur mu olmaz mı onu net olarak bilmiyorum. Marmaris'in içinde var. Girişinde falan var ama hani vakit olur mu, acil bir durum olur mu? O yüzden orada ne kadar şarjım olursa o kadar iyi benim için. Burada biraz daha oyalanayım. Şarj hızı fena değil. İyice düşene kadar bekleyeyim. 42 kW fena değil şu an. Bu arada da gimbal'ımıza yeni bir açı kazandıralım. Menzil mesafesi okunmuyor, direksiyon perdeliyor. Onu perdelemeyecek şekilde ayarlamaya çalışacağım. Onu ayarlayana kadar şarj olsun. Sonrasında yola çıkarız. Görüşmek üzere. Şarj işlemini tamamladım. %92'ye kadar şarj ettim. 455 kilometre menzil gösteriyor. 277 kilometrede yolumuz kaldı. Muhtemelen menzil uyuşacaktır. Hatta biraz daha fazla bile gidebiliriz çünkü hava sıcaklığının artacağını düşünüyorum. Eğer klimayı çalıştırmama gerek kalmazsa
sıcaklığı da artarsa 455 kilometreden bile fazla götürebilir. Gece 12 dereceye kadar düştü. 12-13 derece, 15 dereceleri gördüm uzun süre. Bu da enerji tüketimini olumsuz etkiliyor biliyorsunuz. Ben iç taraftaki ısıtıcıyı açmasam bile araç pilleri ısıtmak için ekstra bir enerji sarf ediyor. Soğuk havada piller biraz daha fazla güç harcıyor. O yüzden ortalama Bozüyük'ten buraya kadar 12 kW'tı. Kütahya'dan buraya kadar da 11 kW'tı. Aslında çok da yükselmedi ama daha da düşebilirdi. Havanın soğuk olması biraz olumsuz etkiledi bize. Bu sebeplerden dolayı enerji tüketimi biraz arttı. Biraz yüksek daha doğrusu. Şu anki güzergahta daha az bir enerji tüketimi olabilir. Tabii gene Marmaris tarafları inişi çıkışlı. Sakarya geçidinden sonra bayağı bir yokuş çıkacağım yanlış hatırlamıyorsam. Sonra tekrar iniş, sonra tekrar çıkış, sonra bir daha iniş olacak. Özellikle Sakarya geçidinde ne kadar enerji kazanacağım onu merak ediyorum. Kısmet sonunda paylaşacağım. Buraya gelmeden önce 10-20 gösteriyordu. 30 dakika falan bekledim. Şimdi 1 saat fark etmiş. Niye bu kadar fark etti bilmiyorum. Bir yerde ekstra trafik olacağını da zannetmiyorum. Bakın hayırlısı. Sağ salim gidelim de önemli değil. En son şarj ettikten sonra 9.6 kW enerji harcadık. Denizli civarında, Çivili civarında şarj etmiştim. Oradan buraya yaklaşık 273-274 kilometre geldim. Dediğim gibi enerji tüketimi de 9.6 kW olmuş ortalama. Dönüşte ne kadar olacak? Onda kısmet olursa parça parça sizlere aktarmaya çalışacağım.